Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi enfes bir tarifle geldim. Keyifle yapıp keyifle tüketeceğiniz, hatta ikramlıklarda keyifle ikram edebileceğiniz güzel, lezzetli bir börekle geldim. Evet, şimdi bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak üzere 1,5 su bardağı suyumu tabağıma alıyorum. Unumu dahil ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzumu dahil ettim. Artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle bakın. 3,5 su bardağı un kullandım. Üzerini kapatıp bir 15-20 dakika dinlendireceğiz. 15 dakika bekledim. Hemen üzerini açıyorum. Hamurumu bir kez daha şöyle katlama modunda yoğuruyorum. Evet, şöyle katlıyorum. Gayet güzel toparlanıyor. Şimdi şöyle toparladım. Tekrar üzerini kapatıp bir 15-20 dakika daha bekliyoruz. 15 dakika daha dinlendirdim. Tezgahıma bir miktar un aldım. Hamurumu üzerine aldım. Hamurumun üzerine de bir miktar un alarak bezeleri ayırıyorum. Evet, 12 bezeye ayırdık. Şimdi bezelerimizi oluşturuyoruz. On iki tane bezemi hazırladım. Tepsime un serptim. Bezelerimi üzerine alıyorum. Üzerini kapatıp bir 15-20 dakikada böyle bekleteceğim. 15 dakika bekledim. Tezgahıma bir miktar un aldım. Un yardımıyla bezelerimi açıyorum. Evet, şöyle bir miktar açtım. Kenara alıyorum. Tüm bezelerimi açtım. Tereyağı ve sıvı yağ karışımından tabağıma biraz sürüyorum. Hamurumun bir tanesini aldım tabağıma. Hiç boşluk bırakmayacak şekilde her yerini yağlıyorum. Ve tepsini bu şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde üst üste koyarak yağlıyoruz. Tamamını yağladım. Üzerini kapatıp bir 15-20 dakikada bu şekilde bekleteceğim. Evet, iç malzememi hazırlarken yarım kilo kıyma, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tane kuru soğanım, 1 çorba kaşığı nar ekşisi ve tuz, karabiberimi de dahil ettim. Güzelce yoğuruyorum. Evet, iyice yoğurdum. Şimdi bunları 12'ye böleceğiz arkadaşlar. Eşleştirerek şöyle toplar yapacağız. Şöyle toplar yapacağız. 12 eşit parçaya böleceğiz. Evet, iç malzememi de 12'ye ayırdım. Tezgahımı bir miktar yağlıyorum.
İlk hamurumu tezgahıma aldım. Bir miktarda yağ aldım üzerine. Güzelce açıyorum. Bir ucundan tutup çektiğimde şöyle güzelce açılıyor. İyice açtım. Şöyle bir ucundan tutup kaldırıyorum. Evet, kendi etrafında döndürüyoruz. İşte bu. Yağlı kağıt serdiğim tepsime götürüyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Evet, tamamını hazırladım. Tepsime yerleştirdim. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Hazırladığım iç malzemelerim vardı. 12'ye bölmüştüm. Onları hemen şöyle içine yerleştiriyorum. Evet, koyduğumuz kıymaları şöyle hafif yerleştiriyoruz. Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım. Benim fırınım 180 derecede çok güzel pişiriyor. Şunu da belirteyim, fırınımda önce fanda pişiriyorum. Daha sonra alt üstü ayarlıyorum. Dediğim gibi fırınların pişirme ölçüsü, pişirme ayarı farklı. Herkes kendi fırınının ölçüsünü biliyor. Evet, fırından çıkardım. Enfes oldu. Çok da pratik. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.